Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun batıya açtığı ilk gerçek pencereden, zarafeti ve zekasıyla Paris'i kendine hayran bırakan bir devlet adamından bahsedeceğiz. 28 Çelebi Mehmed Efendi. O sadece bir elçi değil, aynı zamanda modernleşme tarihimizin ilk programını yazan gizli bir kaşif konumundadır. Gelin Yeniçeri Ocağı'ndan Paris saraylarına uzanan bu sıra dışı yolculuğun izini beraber sürelim. 28 Çelebi Mehmed Efendi, Osmanlı'nın Fransa'ya gönderdiği ilk daimi elçidir. Diplomat, siyaset ve devlet adamı olan bu isim Edirne'de doğar. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 1720'de Paris'e elçi olarak gittiğinde yaşının 50 civarında olduğu düşünülüyor. Bu sebeple doğum tarihi tahminen 1670 yılı olarak kabul edilir. Gençliğinde Yeniçeri Ocağı'na girer. Ocağın 28. ortasına kayıtlı olduğu için zamanla 28 Çelebi Mehmed Efendi adıyla tanınır. İyi bir tahsil görerek yetiştiği için Yeniçerilikte hızla yükselir. Yeniçeri Efendisi, Darphane Nazırı ve 3. Defterdar gibi önemli görevler üstlenir. 1718'de imzalanan Pasarofça Antlaşması'nın delege heyetinde ikinci delege olarak yer alır. 1720 yılında İmparatorluğun Fransa elçisi olarak Paris'e gönderilir. Ancak bu görev sadece siyasi bir temsil değildir. Sultan 3. Ahmet ona bizzat şu talimatı verir: Fransa'nın vesayeti terakki ve marifine, yani ilerleme ve eğitim vasıtalarına da bakıp bunların devletimizce tatbiki kabil olanlarını rapor et. Bu talimatla birlikte Mehmet Efendi adeta bir kültürel ve teknolojik inceleme göreviyle donatılır. 1721 Temmuz ayının sonuna kadar Paris'te kalır. Mehmed Efendi yanında divan efendisi unvanını taşıyan oğlu Mehmet Said Efendi olduğu halde kalabalık bir heyetle 7 Ekim 1720'de yola çıkar. Fransız elçisinin tahsis ettiği bir tüccar gemisiyle İstanbul'dan ayrılır ve yolculuğun 46. gününde Fransa'nın Toulon şehrine ulaşır. Paris'te gördüğü ilgi ve alaka olağanüstüdür. 21 Mart 1721'de henüz 12 yaşında olan Kral 15. Louis tarafından benzeri görülmemiş bir törenle ağırlanır. Mehmed Efendi bu törende Sultan 3. Ahmet'in namesini, Sadrazam İbrahim Paşa'nın mektubunu ve getirdiği kıymetli hediyeleri genç krala takdim eder. Çelebi Mehmed Efendi Paris'te her hareketiyle hürmet ve merak uyandırır. Olağanüstü bir saygı ve ilgi görür. Kral ava çıktığında o da davet edilir. Paris'in önde gelenleriyle merasimlere katılır, kralı özel olarak ziyaret eder. Bu ziyaretlerde kralın hazine dairesini görme fırsatı bulur. Paris'in kale ve istihkamlarını gezer. Osmanlı heyetinin Paris'te bulunduğu sırada Ramazan ayı denk gelir. Oruç tutarlar, teravih namazı kılarlar. İftar yemekleri, cemaatle namaz kılıp tesbih çekmeleri Parisli hanımların büyük ilgisini çeker. İzin alarak gelir ve saatlerce bu manzarayı hayretle seyrederler. Bu arada Mehmet Efendi kendisini hayretler içinde bırakan operaya gider. Resim atölyelerini ziyaret eder. Kendi resmini yaptırır. Paris tıbbiyesini, hayvanat bahçelerini, parkları, rasathaneyi, bazı matbaalar ve fabrikaları tek tek inceler. Böylece hem Türklerin tanıması gereken Avrupa'yı müesseseler zeki ve liyakatli bir Türk münevveri tarafından gözlemlenmiş olur. Hem de zarif hareketleri ve hür düşünceleriyle Türkler hakkındaki yanlış kanaatleri değiştirir. Türkler lehine büyük bir sempati uyandırır. Paris'te kaldığı süre içinde Osmanlı Devleti ile Fransa arasında Avusturya'ya karşı siyasi ve askeri bir anlaşma zemini arar. Bunun için çaba gösterir. Ancak Fransızların güven vermeyen tutumunu fark eder ve vakit geçirmeden
8 Ekim 1721'de İstanbul'a döner. Dönüş yolunda Marsilya'da kolera salgını olduğu için Toulon yerine Toulouse, Bordeaux ve Orleans yollarını tercih eder. Karadan yaptığı bu seyahatle gördüklerini, Paris ve Fransa hatıralarını çok güzel, zevkli ve bilgi verici bir üslupla teferruatlı bir şekilde yazar. Hatta resimli bir rapor halinde Sultan 3. Ahmet'e ve Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya sunar. Bu eserde kullanılan dil ve üslup her türlü yapmacıklıktan uzak, son derece ciddi, tabii ve realisttir. Mehmet Efendi yer yer Evliya Çelebi'yi hatırlatan bir dikkat ve titizlikle o zamanki Paris hayatının Türkler için bilinmesi gerekli en önemli yönlerini özenle kaydeder. Mehmet Efendi'nin elçiliğinin en büyük neticelerinden biri Paris'e beraberinde götürdüğü oğlu Mehmet Said Efendi'nin İbrahim Müteferrika ile birlikte İstanbul'da matbaayı kurmalarıdır. Lale Devri'nin sanat anlayışında sarayların, kasırların, köşklerin yapımında Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris gözlemlerinin büyük etkisi olduğu kabul edilir. Venedik elçisi Emon'un ifadesine göre İstanbul'daki bazı saray ve bahçeler Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris'ten getirdiği resim ve planlara göre inşa edilir. Yine onun sefaretnamesinde tasvir ettiği hayvan heykelleriyle Versay bahçelerindeki mermer havuzların kağıthanede yapılan havuzlar ve sebiller için model teşkil ettiği belirtilir. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Sefaretname isimli eseri Fransızlar tarafından da büyük ilgiyle karşılanır. Daha Paris'teyken onun hakkında eserler yazılmaya başlanır. Kendi eserleri de Fransızcaya çevrilerek 1757'de Paris'te yayımlanır. İstanbul'da ise ilki 1866'da, ikincisi 1888'de olmak üzere 2 defa basılır. Mehmet Efendi'nin sefaretnamesinden başka Faizi mahlasıyla yazdığı şiirleri de vardır. Fransa'dan döndükten sonra defter emini, yevmiye defteri muhasebecisi ve baş muhasebecilik gibi görevler üstlenir. Ancak patrona Halil ayaklanmasından sonra Sultan 3. Ahmet'e ve Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya yakınlığı gerekçe gösterilerek Lefkoşa'ya sürülür. Mezar taşı kitabesine göre 1731 yılında Lefkoşa'da vefat eder. Ahmet Hamdi Tanpınar, Çelebi Mehmet Efendi'nin seyahatini şu çarpıcı cümlelerle değerlendirir. 3. Ahmet'in sefiri 28 Çelebi Mehmet Efendi, 1721'de gittiği Paris'i, Evliya Çelebi'nin seyrettiği gibi Kanuni asrının şanlı hatıraları arasından bir Serhat mücahidinin mağrur gözüyle görmez. O 18. asır Paris'ine Karlofça'nın ve Pasarofça'nın milli şuurda açtığı hazin gediklerden ve devlet işlerinde pişmiş zeki bir memurun tecrübesiyle bakar. Hiçbir kitap Garplılaşma tarihimizde bu küçük sefaretname kadar mühim bir yer tutmaz. Bu kitabın hemen hemen her satırında gizli bir mukayese fikrinin beraberce yürüdüğü görülür. Hakikatte bu sefaretnamede bütün bir program gizlidir. Sefaretnameyi günümüz diliyle yayına hazırlayan Abdullah Uçman da eserin önemini şöyle vurgular. Batılılaşma tarihimizin ilk günleri için önemli bir yeri vardır. Sefaretname bir yanıyla o günlerin batılılaşma çabasındaki Osmanlı devlet adamları için bir program niteliği taşımaktadır. 28 Çelebi Mehmet Efendi 1731 yılında Lefkoşa'da sürgünde vefat etse de arkasında sadece bir kitap bırakmaz. O, değişmeye başlayan bir devlet zihniyetinin de öncüsüdür. Batı'yı mağrur bir düşman gibi değil, anlaşılması, öğrenilmesi ve gerektiğinde ondan faydalanılarak aşılması gereken bir dünya olarak gören ilk gözümüzdür. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu hikayeden etkilendiyseniz, yeni şeyler öğrendiyseniz
Lütfen beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir ilginç konuyla buluşmak üzere, hoşça kalın.